Selamlar herkese. Biz Tarot'a hoş geldiniz. Umuyorum ki neşeniz, keyfiniz, sağlığınız yerindedir. İnşallah önümüzdeki günlerde bu iyiliğiniz, keyfiniz, neşeniz katlanarak, artarak devam eder. Yine astroloji bazlı okumaya devam edeceğim. Niyet ettiğiniz kişi ne durumda? Bir harita açtım. Hemen gösteriyorum. Bu haritamız 15 Mart haritası, 2025 haritası, saat 16:03 haritası. Bundan önce ben bir açılım yaptım ama mikrofonumu çalıştırmayı unutmuşum. Yine o açılımı paylaşamayacağım sizinle ne yazık ki. Birazcık ilahi adalet temalı bir açılımdı. Bakalım bu açılıma da aynı durum yansıyacak mı? Niyet ettiğiniz kişi, aklınızdaki kişi ne durumda? Bunlara bakacağımız bir açılım olacak. Tabii sizinle ilgili bir iki durum var. Onları da soru sorarak değerlendirmek istiyorum. Hazırsanız hemen başlayalım istiyorum açılıma. Öncelikle sizden başlamak istiyorum. Ben bu haritayı açtığımda Aslan Burcu yükseliyor ve göstergeniz Güneş 8. evde. Aslında 8. ev bize nelerden bahseder? Ölümden bahseder, seksten bahseder, başkalarının paralarından, hayatın karanlık ve gizemli taraflarından, bazı durumların küllerinden yeniden doğacağından bahseder. Yani değişikliklerle ilgili bir evdir. Biraz sıkıntılı bir evdir. Yani bu sizin yükseleniniz Güneş olduğu için ve bu haritayı ve tarot uçurumunu aklınızdaki kişi nezdinde gerçekleştirdiğim için şöyle bir yorum yapabilirim. Aslında neşelisiniz, keyiflisiniz. Ya bunu aklınızdaki kişiye gösteremiyorsunuz ya da içinde bulunduğunuz durum parlamanıza engel oluyor olabilir. Hemen yanınızda bir Satürn var ve 3 gün önce Güneş ve Satürn kavuşmuştu. Şey de demek istiyor olabiliriz. Aslında siz çok neşeli, çok enerjik bir insansınız, parlayan, parıldayan bir insansınız ama içinde bulunduğunuz şartlar ve durumlar sizi biraz sıkıştırıyor olabilir. Hemen ikinci evinize gelmek istiyorum. İkinci evinizde de Başak Burcu yükseliyor. Başak'ın son dereceleri ve bir saniye. Kedim masanın üzerine çıkmaya çalışıyordu ya. Kedim onu bir engel olayım dedim. Çünkü burası bayağı dağınık ve karışık bir halde. Nerede kalmıştım? İkinci evinizden bahsedecektim. İkinci evimiz para, mülk, değerler, aynı zamanda güzellik, yani fiziksel ve ne derler, duygusal olarak değerlerimizden bahseder ve Başak Burcu da yükseldiği için Kılıç Kraliçesi arketipiyle geliyorsunuz ve yine Başak Burcu'nu temsilen burada Ermiş kartımız da var. Yine Başak Burcu'nun temsilcisi olarak büyücü kartını da aldım ve ikinci ev Boğa Burcu'nun evi olduğu için buraya şey aldım. Aziz kartını aldım ve ilginçtir ki haritada hemen tekrar göstereyim. Güney ay düğümü var ikinci evimizde. Bu da bize biraz şundan bahsediyor. Geçmiş size biraz engel oluyor diyor değerler konusunda. Belki fiziksel olarak kendi değerinizi sorguladığınız, duygusal olarak bunları düşündüğünüz bir dönemeçten geçiyor olabilirsiniz. Yani bir şeyleri doğru düzgün yapma niyetiniz var ve aklınızdaki kişi nezdinde bu yorumu okuduğum için e, birçok değersizlik duygusuyla ikilemlerde bulunuyor olabilirsiniz. Bakın Kılıç Kraliçesi yine şeyden saraylı kartlardan geliyor ve minor arkana küçük sırlardan da bu ilk dekanı şeye gider, kılıç ikilisine gider. Yani tamamen geçmişi düşündüğünüz ve geleceğe güvenle adım atmak için ikilemlerinizin olduğu, kararsızlıklar yaşadığınız, belki duygusal olarak aldığınız yaralar neticesinde daha pozitif bir alana geçemediğinizden bahsediyor olabilir. Yani burada birazcık bir değersizlik duygusu çalışıyor olabilir. Ama sistem de sanki sizi artık bu alandan kurtul. Hani bunlar seninle ilgili meseleler değil. Bunlar evet yaşandı. Bunları bir tecrübe olarak, bir ders olarak al. Yani yeterince bu alanda kalma. Hani yeterince düşündün, öğretilerini aldın, bir şeylerle yüzleştin dercesine geliyor. Sanki artık sistem diyor ki size geçmişte olan hesabını şifalandırarak, doğru düzgün adımlar atarak kapat ve bu alandan çık. Kılıç Kraliçesi dediğim gibi boşanmış kadından da bahseder. Efendime söyleyeyim ciddi ilişkisi bitmiş bir insandan da bahseder. Aslında özünde çok iyi bir arketiptir ama yaşadığı zorluklar, uğradığı, maruz kaldığı durumlar onu birazcık daha keskin sınırları olan bir insana çevirmiştir. Ve burada da dediğim gibi Güney Ay düğümünün olması bana bu yorumu hatırlattı. Peki buradan çıkabilmeniz için geçmişin size engel olmasına, geçmişin size engellediği durumlardan kurtulabilmeniz için ne yapmanız gerekiyor diye kart seçmek istiyorum sizin adınıza. Desteği elimde de tutamadım. Hemen şöyle. Bu alandan çıkmanız için ne yapmanız gerekiyor, ne bilmeniz gerekiyor, ne duymanız gerekiyor?
Bu kadar benzer gelir ya. Ermiş kartı ve kılıç ikilisi. Kupa sekizlisi de deste altımız. Şunu şuraya koyuyorum. Bu alandan çıkabilmeniz için ne yapmanız gerekiyor? Neleri kabul etmeniz gerekiyor? Nasıl dönüştürürsünüz burasını? Deste altı mesajımız da ölüm. Hemen okuyacağım. Şuradan da bir tane almak istiyorum. Bekleyin diye bir kart da geldi. Eski hataları düzeltmek, kökünden sökmek. Üzgünüm kartıyla. Bakın burada zaten uzun bir süredir bu hayatı, yani daha doğrusu buradaki zorluğu deneyimliyor olabilirsiniz. Araya çok fazla zaman girmiş olabilir. Bu zamanın girmesiyle birlikte duygusal olarak ikilemler yaşamış olabilirsiniz. Yani dediğim gibi aklımızdaki kişi açılımı olduğu için burası çok oraya gidiyor. Yani bir insanın, siz yalnızsınız ama bir yandan da kartlar diyor ki size sen yalnız değilsin ve kimseye ihtiyacın yok. E, Gerekli bütün donanıma sahipsin. Gerek içsel motivasyonun olsun, gerek belki en yakın arkadaşlarınız, sevdiğiniz aile bireyleri yalnız olmadığını hisset. Bir yandan şey de diyor olabilirsiniz. Yani bu yalnızlık nereye kadar, daha ne kadar bekleyeceğim, hiç haber alamıyorum, iletişimimiz yok gibi durumlar yaşıyor olabilirsiniz. Ama kart da bana, ben açıkçası birazcık daha farklı bir mesaj gelecek gibi hissettim. Ama kart da bana dedi ki yani burası sanırım içsel olarak daha buradan kopmaya hazır olmayan insanlara ve gerçi belki de hiç bağlantısının sürdüğü, ikinizin de değişip dönüştüğü bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Süreç devam ediyor. Sen zaten bunu içsel olarak biliyorsun. Hazır da hissetmiyorsun kendini. Hazır hissettiğin an buradan çıkacaksın bir mesajı var. Bazılarımız için de şöyle bir mesaj da geliyor. Yani bu durum seni bir yalnızlığa sürükledi. Aradaki mesele bitmiş gibi görünüyor ama yani bu bir son değil. Senin harekete geçmen için, belki o içindeki o ışığı fark edebilmen için bunun yaşanması gerekiyordu gibi geliyor. Bakın alt taraftaki kupa sekizlisi ve onun altında bir kupa kralı var. Yani dediğim gibi tamamen gönül ilişkileri nezdinde geliyor sanki buradaki açılım ve sanırım buradaki süreç bitmemiş ve birazcık daha içinize çekilmeniz gerekiyor. Sanki belki öğrenmeniz gereken bir mesele var burada. Çünkü süreç hala devam ediyor. Şuraya son bir tane daha kart almak istiyorum. Yokluk bilinci. Belki de bakın bu alandan da çıkmanız gerekiyor. Evet, evet, sevgi dolu bir erkek bekliyorsunuz. Hayatınızda dediğim gibi burada yarım kalmış ya da tamamlanamamış bir hikaye var. Ama siz de bu alanda beklerken kendinizi ihmal etmeyin. Yani sadece kuru kuruya beklemeyin. Size iyi gelecek alanlara yönelin. Atıyorum duygusal olarak çok zor bir süreçten geçiyorsunuz. Bütün gününüzü belki videolara, size iyi gelecek şeylere e, kanalize etmiş durumda olabilirsiniz. Ama kartlar da diyor ki sen aslında bir süreçtesin, hiçbir şey kaybettiğin yok. Bu yokluk bilincinden, yokluk kafacılığından çık. Ya sana iyi gelecek alanlara yönel. Evet, yalnız kalmak sana iyi geliyorsa ya da yalnızlığı tercih etmesen bile bunu deneyimliyorsan yine de bu yokluk bilincinde olma. Yani kendi içindeki o manaya yönel dercesine geliyor kartlar. Hemen üçüncü evinize geçmek istiyorum. Yani üçüncü evde de kısa süreli seyahat, yani kısa mesafeli seyahatlerden, kardeşlerden, iletişimden bahseder ve biz bu soruyu aklımızdaki kişi nezdinde sorduğum için bu şekilde değerlendireceğim. E, Üçüncü evde şu an terazi burcu var ve tam da olduğunuz yerde üçüncü evde terazi burcunda ay yükseliyor. Ay da bize nereye götürür? Elbette terazi burcuyla beraber adalet kartına gideriz, kılıç ikilisine gideriz. Çünkü bunlar ilk dekanı olduğu için bu şekilde açılıyor. Niyet ettiğiniz kişiyle süreciniz tam olarak bitmediği için belki bazılarımız ruhsal bir yolculukta olduğu için telepatik olarak şu kartları da şöyle ittireyim görün diye söylüyorum. Dediğim gibi burası terazi burcu olduğu için terazinin kartını aldım ve yönetici gezegeni Venüs olduğu için imparatorça kartını aldım. Şöyle aranızda bağlantı olduğu için hala telepatik olarak bir iletişiminiz sürüyor olabilir. Bir yandan da bazılarımız da şey diyordur. O bana hakkım olanı teslim edebilecek mi? Bana hakkımla gelebilecek mi? Yani benim değerimi, kıymetimi gerçekten bilip bu ilişkiyi sürdürmek adına bir iletişim başlatacak mı diye bir bilinçte olabilirsiniz. Ama dediğim gibi bu alanla ilgili o kadar da çok ikilemeniz var ki yani şey de diyor olabilirsiniz. Eğer bana hakkım olanı teslim etmeyecekse gelmesin. Ama bu bekleyiş, bu sabır hali de sizi rahatsız hissettiriyor olabilir. Acaba gerçekten bitti mi, bitmedi mi gibi yanılgılarda olabilirsiniz bu alanla ilgili. Bunları hemen şöyle bir kenara alıyorum. Bunları kullandım. Peki bu alanla ilgili ne bilmeniz gerekiyor? İletişimle ilgili.
Karanlık düşünceler. Bakın evet, kılıç ikilisi de vardı orada. Bazılarımız bu alanla ilgili büyük bir şifa sürecine girmiş olabilir. Fiziksel olarak da aynı şekilde, duygusal olarak da şifalandığınız bir dönemden geçiyorsunuz. Ama aynı zamanda kılıç ikilisini de gördüğümüz için burada neydi? İlk dekan olduğu için Terazi burcunun kılıç ikilisi kartı. Bir yandan da hem böyle bir iyileşiyorsunuz, düzeliyorsunuz ama bir yanda o korku hissi, korkuya kapılma düşüncesi sizi karanlık düşüncelere çekiyor olabilir. Buraya da soru sormak istiyorum. Peki bu alandan çıkmanız için ne yapmanız gerekiyor? Kullanmadığım bir tarot destesine sormak istiyorum. Bu karanlık düşüncelerden çıkabilmeniz için, çalıştırdığınız ikilemlerden kurtulabilmeniz için ne yapmanız gerekiyor? Destek de almak istiyorum buraya. Bakın sevdiğiniz hep aynı mesaj geliyor size. Bak burada da yalnız değilsiniz. Kendinizi hayattan soyutlamayın dercesine geliyor kartlar. Evet siz, yani fiziksel bağ kurduğunuz hayatınızda olan insanlara e, doğru bağlantılar kurarak onlarla etkileşim halinde bulunarak bu alandan çıkabilirsiniz. Bir yandan da ihmal ettiğiniz işler varsa ne bileyim gündelik yaşantınız, iş hayatınız biraz bunlara da yönelin diyor olabilir kartlar size. Yine bir ölüm kartını da görüyoruz. Bakın yani illa bitti değil. Belki bazılarımızın ilişkisi bitmiştir. Ciddi manada böyle ağır bir süreçten geçiyorsunuzdur. Ama kartlar diyor ki bu öyle belki de sandığın gibi bir şey değil. Burada değişip dönüşecek bir şeyler vardır ama sen bu alana o kadar çok kanalize oluyorsun ki kendi hayatınla ilgili yapman gerekenleri çok erteliyorsun. Bu aşamada kendini çok yalnız hissediyor olabilirsin. Yani tek bildiğin bir rutin vardır. O da tarot açılımı izlemek, belki tarot baktırmak. Efendime söyleyeyim yani birazcık kendini ihmal ediyorsun. Bu alandan çık ve sana iyi gelecek alanların peşinden koş. Bu bazılarımız için e, topluluklara katılmaktır, bazılarımız için akraba ziyaretleridir. Sanki biraz bu karanlık düşüncelerden insanların yardımlarıyla, destekleriyle çıkabilirsin diyor kartlar. Huzur, bakın daha böyle huzurlu, sakin bir alana geçmeniz gerekiyor. Eğer bu alan karanlık düşüncelere sebep olan sebeplerden biri aklınızdaki kişiye attığınız adımlar ve bu adımların başarısızlıkla sonuçlandığını deneyimlemekse, yani evet, en azından denediniz, aklınızda kalmadı. Yani hiçbir şey e, ne yazık ki istediğimiz gibi bazen gitmiyor. Yani bu durumu kabullenebilirsiniz. Belki de o insan sizin için doğru bir insan değildi ve sistem, hayat o insanı sizden uzaklaştırdı. Burada başarısızlık hissinden ziyade öğrendiğiniz bir dersmiş gibi de alabilirsiniz burayı. Buraya şuradan da bir tane mesaj almak istiyorum. Bu karanlık düşünceler kısmından nasıl çıkabilirsiniz? Bakın yani çok fazla dediğim gibi bölünmüş enerji. Alt tarafta da yine desteği kardım sevgi dolu erkek. Bu kafanız çok dağınık olabilir. Çok böyle e, bir şekilde kafanızı meşgul edecek şeyler buluyorsunuzdur. Hop aklınızdaki kişiye tekrar gidiyor olabilirsiniz. Kendiniz bir türlü bu alana veriyor olabilirsiniz. Lütfen bu alandan kurtulmaya gayretli olun. Çaba sarf edin. Buraya bir tane daha şu desteden almak istiyorum. Bakın yani kartlar sizi şeye davet ediyor. İlgisizlik kartıyla beraber. İlgi görmediğiniz alana siz de kendi enerjinizi hiç boş boşuna akıtmayın. Evet bir şeyler olmuyorsa sizin istediğiniz gibi hayatta varsın olmasın. Yani sizin sadece çok alakanızı, bütün her şeyinizi oraya akıtmanızla ne yazık ki bir şey olmayacak. Kartlar diyor ki enerjini topla ve kendi değerini bil. Sen inanılmaz bir insansın ve bunun farkında ol. Kendi içindeki çocuğu şifalandır ve kimseden ne bileyim bir yardım talep etme. Yani bu kimseden dediğim aklınızdaki kişinin nezdinde konuşuyorum. Yani senin çünkü çevrende sevdiğin, bağ kurduğun çok güzel insanlar var. Onlarla birlikte elbette olabilirsin ama kartlar sana diyor ki enerjini saçma sapan, yani saçma sapan dediğim için kusura bakmayın, başka yerlere harcama, enerjini kendi bünyende topla ve sana iyi gelecek alanlarla ilgilen. Şunu da şöyle alayım. Hemen şimdi aklımızdaki kişi kısmına geçiyorum. Aklımızdaki kişinin de 7. evde şu an Kova burcu var ve Kova burcunun ilk kısmı, daha doğrusu ilk dekanı Kılıç Kralı ve Kılıç Beşlisiyle geliyor.
şu an aklınızdaki kişi ve tabii ki 7. evde bir Plüto da var. Plüto da mahkeme kartıyla bağlantılı. Hemen mahkeme kartı olduğu için ölüm kartını da alıyorum. Çünkü 7. evin göstergesi, Kova burcunun göstergesi Satürn, horor astrolojisinde Kova'nın ve Oğlak burcunun yönetici gezegeni Satürn'dür. O da 8. evde olduğu için oraya da geleceğim gerçi. O 8. evde ölümle ilgili Akrep burcu temaları olduğu için ölüm kartını da alıyorum buraya. Kişi şu an hayatında inanılmaz bir farkındalık yaşıyor. Dediğim gibi eğer bu arada Kılıç Beşlisi'nin yardımcı yönetici gezegeni de Venüs. Yani şu iki şekilde açılıyor sanki bu kısım. Ya kurduğu bir ortaklık, bir iş anlaşması, aklınızdaki kişiyi bayağı köşeye sıkıştırmış, aldatılmış olabilir, mobbinge uğramış olabilir ve bunlarla yüzleştiği bir süreçten geçiyor. Ya da size yaptığı haksızlıklar neticesinde, ki ben burada sizin için açıyorum, Kılıç Beşlisi bizi Venüs'e götürdüğü için şu an büyük bir değişim dönüşüm evresinde yaptıklarıyla yüzleştiği bir süreçten geçiyor olabilir. Dediğim gibi Plüto da var burada. Mahkeme kartıyla ağır bir süreçten geçtiğini ve bütün hatalarını düşündüğünü bize aktarıyor. Bunları hemen buraya alıyorum ve soru sormak istiyorum. Yine kullanmadığım bir desteği kullanmak istiyorum. Burada yaşadığım bu süreç videoyu izleyen sevgili arkadaşınla mı alakalı? Ya da sen burada ne yaşıyorsun? Ne oluyor burada? Bakın Azize kartına gitti. Ölüm kartının üzerine ölüm kartı. Deste altımızda asılan adam kartı. Burada çok güzel bir mesaj veriyor. Dediğim gibi burada Aziz'le Karşı ile birlikte sizden bahsediyor olabiliriz. Çünkü burada haksızlık yaptığı bir insan anlatılıyor. Dediğim gibi bir umut, hiç toy hareketlerle nereye adım attıysa, nasıl bir alana gittiyse, tercih ettiyse bu alan ona çok fazla keyif vermemiş. Keyif vermediği gibi bazı gerçeklerle yüzleşmeye itmiş. Burası hiç iyi açılmıyor dediğim gibi. Kılıç beşlisini gördük. Ben buraya biraz destek almak istiyorum. Elim nedense Katina'ya gitti. Buradaki mesele ne? Bir tane Katina almak istedim sadece buraya. Bakın Abonos yani Kılıç Beşlisi yani çok inanılmaz bir enerji var burada. Hangisinden alacaktım? Şuradan da alayım bir tane. Yani nasıl bir durum yaşattıysa size. Çünkü onun dediğim gibi yönetici gezegenin 8. evde bu da bizden şundan da bahseder. O kadar düşünmeden hareket etmiş olabilir ki yönetici gezegenin 8. evde olduğu için dediğim gibi parayla ilgili başkalarının paralarına göz dikip sizi terk etmiş olabilir. Dediğim gibi orada aynı zamanda 8. ev seksle de ilgili bir evdir. Dediğim gibi aldatmış olabilir. Çünkü burada kılıç beşlisinde görüyoruz. Bunlarla yüzleştiği bir süreçten geçiyor olabilir ve kişi şu an içinde bulunduğu durumda inanılmaz acı çekiyor. Zorluklarla hemhal oluyor diyebiliriz. Burada bize ne anlatmak istiyorsun? Bir kart alabilir miyim? Maneviyat. Yani o kadar zorluktan sonra elbette maneviyata çekilmiş olabilirsin. Alt tarafta da argo sözler, fiziksel, psikolojik şiddet, öfke kontrolsüzlüğü. Çünkü kılıç beşlisinde bize bunu manipülasyonla da verir, öfkeyle de verir. Çok böyle yüzleştiği bir süreçten geçiyor, görünüyor. Hemen yönetici gezegenine bakalım. Yönetici gezegeni Satürn olduğu için kısıtlanmalardan bahseder. Aslında yapmak istediği şeyler var, sorumluluklar var. Bunları yerine getirmeliyim diyor. Ama hemen 8. evde Neptün de var, Kuzey Ay düğümü de var. Bakın yani o kadar senkronize geliyor ki bakın deste altına bakar mısınız? Kılıç dokuzlusu, kılıç üçlüsü, e, kupa dokuzlusu burada tembellik diye aktarılıyor. Ve şimdi hemen size bağlayacağım. Şunları da şöyle bir dizeyim. Aslında adam zaten Neptün'ün kartı astrolojik olarak. Bir süredir zaten orada. Hiçbir şey yapmıyor, adım atmıyor. Bütün hayatı ne bileyim bir sis bulut arkasından izliyor olabilir. Hayatında bir belirsizlik olabilir. Yapması gereken sorumlulukları var. Parıldaması lazım. Bu alandan çıkması lazım. Ne bileyim hedefleri için doğrultusunda uğraşması lazım. Ama o ne yapıyor? Hiçbir şey yapmıyor orada. Çünkü neden? Birçok açılımda hep görüyoruz. Konfor alanının dışına çıkmıyor ve Kuzey Ay düğümü de orada. Bakın Kuzey Ay düğümü kartın üzerindeki mesaj ne kadar güzel. Konfor alanınızın dışına çıkın. Ama nasıl çıkacak ki bu insan acı çekiyor, yaptıklarıyla yüzleşiyor. Tam olarak öyle bir süreçte. Elbette çıkacaktır. Allah yardımcısı olsun. Ama yani bunun idrakına varmak, bunları hayatında deneyimlemek eminim
ona da benzersiz bakış açıları kazandırıyordur. Yine ona da yani buraya da soru sormak istiyorum. Yani şu an içinde bulunduğun durum sana ne öğretiyor? Şuradan alalım. Dönen kartımız değnek ası ama tekrar dahil edeceğim. İçinde bulunduğun alan sana ne öğretiyor? Dünya kartı. Bakın yani çok 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 manidar geliyor. Hangi desteden daha alayım? Şuradan da alayım. Çalışmam gerekiyor. Benim planlarım var, hedeflerim var. Harekete geçmem gerekiyor. Çünkü hayatımda bir şeyler güzel ilerlesin. Güzel bir döngüye gireyim istiyorum dercesine geliyor. Bir de bakın şundan da bahsetmek istiyorum. Bu kader çarkında da var. Akrep burcu şöyle anlatacağım. Kova dünya kartında ve kader çarkında insanla sembolize edilir. Boğa boğa, aslan aslan bildiğimiz gibi. Akrep burcu aslında bu. Burada bir kuş kartal kafası var. Aslında bu Feniks'tir. Küllerinden yeniden doğma. Ve tam olarak kişi şu an böyle bir şey deneyimliyor hayatında. Doğrunun ne olduğunu idrak ettiği bir evrede. Bakın dediğim gibi planları var ve ben bu planlar uğruna çabalamalıyım, çalışmalıyım dediği bir nokta var. Ama dediğim gibi şu an içinde bulunduğu durumda çok hareket edemiyor olabilir. Hem Neptün'ün etkisi hem Satürn'ün onun yönetici gezegeni olması kişi çok çok sıkışıyor. İnanılmaz sıkışmış bir halde görünüyor. Burada ne öğreniyorsun sen dedik. Buraya bir destek alabilir miyim? Bakın ya, plandan bahsettim, harekete geçmesinden bahsettim. Planlama ve harekete geçme kartı. Evet, kaybettikleri şeyler. Bakın yani bırakması gereken durumlar var. Burada dediğim gibi asılan adam bizi bağımlılıklarımıza da ulaştırır, getirir. Çünkü neyi anlamış? Huzurlu bir alanı terk ettiğini, bu kayıp enerjisinden çıkmak için planlı ve programlı hareket etmesini gerektiğini çok öğrenmiş. Buraya da hemen şu kartlardan da almak istiyorum. Suçluluk kartı artık ruhumun büyümesine yardımcı olmayan herhangi bir inancı serbest bırakıyorum. Bakın kayıp deste altımızda da bırakmak kartı vardı. Desteğini nereye koydum? Az önce gösterdim gerçi sanki size ama evet. Kehanet kartlarında bırakmak kartı vardı. O kadar güzel geldi ki artık ruhumun ona hizmet etmeyen alanların, onu geride tutan durumların, belki dediğim gibi bağımlılıkların, belki bazılarının 8. evde olduğu için sekstir bağımlılığı, belki bazılarının e, para odaklı düşünüyordur ve hayatına menfaat için saçma sapan insanlar arıyordur. Bundan da bahsediyor olabilir. Yani suçlu hissediyor ve ben diyor ki çok güzel, huzurlu alanlara saçma sapan sebeplerle terk ettim ve bu durum bana inanılmaz kötü geliyor. Bir tane daha almak istiyorum. Herkesin kendine özgü bir yolu ve zorlukları olduğunu anlıyorum. Çok çok manidar geliyor gerçekten. Yani anladığı, öğrendiği şeyler bunlar sizden bir önceki açılımımızda da şey vardı. Korkuyorum ben. Hani yardım istemekten korkuyorum, harekete geçmekten korkuyorum. Yani çok acı çeker bir hali vardı. Buraya bir de Alev destesinden de bir tane kart alacağım ama şundan da bir tane almak istiyorum. Şuraya bir kart karışmış. Tıkanmış enerji. Yeni çözümler ve başlangıçlar. Bunu atlatacaksınız. Yani kişi geldiği noktada bunun çok farkına varmış olabilir. Hali hazırda o kadar zorluk deneyimliyorsa hayatında gerçekten kılıç beşlisi belki sizden sonra biriyle oldu, o ihanet ediyor ya da ağır manipülasyonlar, değişik değişik şeyler olabilir. Ya da iş nezdinde bir sıkıntı yaşıyor olabilir. Çünkü kılıç beşlisi bizim manipülasyonları da ne bileyim kurduğu ortaklıkların ona keyif getirmediğini de anlatıyor olabilir. Bakın derine dalmak. E, Çok inanılmaz geliyor gerçekten. İçinde bulunduğu durum onu büyük bir sorguya itmiş gibi görünüyor. Ne diyecektim başka? Hemen şuradan haritaya bakıyorum tekrar. Peki eylem noktasına bakalım dedim. Hani çünkü harekete geçmek için o kuvvetli arzumuz hazırda retrodan çıktı. Mars biliyorsunuz Yengeç burcundaydı. Artık düz hareketine başladı. Ama şöyle bir sıkıntımız da var. Yengeç burcunda Koç hiç rahat etmiyor. Zararlı bir pozisyonda, yani zararlı bir pozisyonda kişi şu an harekete geçmekten ziyade kendini içine kapandığı bir dönem. Birazcık dişil enerjisi yüksek olmuş olabilir. Hayata küstüm, oynamıyorum.
modunda olabilir. Bir yandan da duygusal olarak sizi çok yıprattı, kendi hayatında çok yıprandı. Dediğim gibi sıkıntılı süreçler yaşıyorsa birazcık içine kapandığı bir dönemden geçiyor ve sanırım Yengeç burcundan Aslan burcuna Nisan'ın 15'inde, 16'sı, 17'si falan o tarihlerde geçecek. O zaman belki birazcık daha ben ne yapıyorum ya bu hayattan, istediğim şeyler var, niyet ettiğim şeyler var, huzurlu olmak istediğim bir alan var. Benim tekrar buraya gitmek için harekete geçmem gerekiyor dediği bir nokta olabilir. Bakın şu an bunları planlıyor. Yani konfor alanından çıkması gerektiğini biliyor. Ulaşmak istediği bir hedef var. Parıldamak istediği bir alan var. Şu an tamamen plan kısmında. Yani eylem mutlaka soracağız ama Yengeç burcunda olduğu için Mars harekete geçme konusunda inanılmaz sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Hemen şimdi sizin nezdinizde soru sormak istiyorum. Size karşı ne hissediyor? Ya da ne hissettiğinden ziyade ilk önce sizinle ilgili planlarına bakmak istiyorum. Şuradaki karışıklıklar olmasın diye şunları da bir toplayayım. Bu kişinin gündeminde siz neredesiniz şu an? Size karşı ne düşünüyor? Daha doğrusu sizinle ilgili ne düşünüyor? Düşündüğü şeyler neler? Kılıç dörtlüsü. Düşündüğü şeyler ne diyoruz? Kılıç dörtlüsüyle geliyor. Para dörtlüsü. Bunu almayacak mı? Bu çok geldi. Bir tane kendim almak istedim. Hop, 2 tane geldi. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bakın yani gittiği için sizi kaybetme korkusu sarmış olabilir. Yani ben onu elimde tutmalıydım. O gitmemeliydi. Ya da ben düşünüyorum onu. Onu gerçekten kaybettim mi? Bir hamle yapsam ona ulaşabilir miyim? Çünkü niyeti, isteği var sizinle ilgili. Yıldız kartı yine Uranüs'e gider. Pardon, Uranüs müydü? Uranüs, Jüpiter'e de atıfta bulunur. Yani bir şansın, kısmetin dönmesini istediği bir süreç var. Yani içsel olarak zaten ona iyi geldiğinizi, huzur getirdiğinizi, huzur sağladığınızı biliyor. Yine Ermiş kartıyla. Yani bu aralar sizinle ilgili büyük büyük aydınlamalar yaşadığını söylüyoruz. Bakın alt tarafta da bir şeytan kartı görünüyor. Yaptığı yanlışların farkına varmış olabilir. Engel olamaz bir şekilde size çekiliyor olabilir aranızdaki o bağdan. Ne bileyim belki bazılarınız için çok toksik bir ilişkiydi ve onun ağırlığı altında hala eziliyor olabilir. Size karşı ne düşünüyor dedik. Şuraya destek almak istiyorum. Sizinle ilgili ne düşünüyor? Gündeminde nasıl bir yerdesiniz? Kendine bakın, beslenme, bedeniniz sizin tapınağınızdır. Bakın yani eğer sizi gözlemliyorsa yani kendinize döndüğünüzü, kendinize odak noktanızı aldığınızı düşünüyor olabilir. Bir tane geldi yine. Bir kere onun için hayatın önemli bir noktasında olduğunuzu çok iyi biliyor. Bakın bu yorumu hep tekrarlıyorum ama yani sizi yansıtıyor burada. Bir aynalama durumu söz konusu. Yani burada yıldız kartı, burada yaptığı durumlardan pişmanlık, sizi çok doğru bir insan olarak görüyor. Ve dediğim gibi aranızda ruhsal bir bağlantısı varsa biliyorsunuz bu bağlantılarda biri kaçıyor, biri kovalıyor. Öyle bir durum söz konusu ve kaçtığı için bunu düşünen, sizi kaybetme korkusu yaşamış bir insan olabilir ya da içinde bulunduğu durum öyle karmaşıktır ki bir süre daha bu kaçış planlarını deneyimleyecek olabilir. Daha doğrusu sizde de deneyimletecek olabilir. Şuraya bir soru sormak istiyorum. Sizinle ilgili öğrendiği şeylerden birine bu insanın. Çok bu geldi ya. Bakın ya çok güzel geldi yine. Her şeyde iyiyi görmeye kendimi alıyorum. Sevgi. Size baktığı zaman saf sevgiyi, koşulsuz sevgiyi görüyor. Yani bir yandan da tabii sabır enerjilerde her şeyin ilahi düzende gerçekleştiğini kabul ediyorum. Şuradan da bir tane almak istedim. Bakın yani onun hayatına öyle bir dokunmuşsunuzdur ki koşulsuz sevginizde, ne bileyim düşlerinde bir şekilde hep varsınız. Ve sizinle duygusal olarak şifalanıyor olabilir. Belki içinde bulunduğu bu durumda şey diyor olabilir. Yani keşke o hayatımda olsaydı, beni buradan söküp çıkarırdı. Belki hiçbir şey yapamazdınız ama varlığınız yeterdi. Yani sizi düşünmek bile kişiye iyi geliyor olabilir ayrı geçirdiğiniz bu süre nezdinde. Peki size karşı ne hissediyor? Duygusal olarak size karşı ne hissediyor? Şeytan kartını yine gördük ya şaka gibi.
Para dörtlüsü. Bakın burada da geldi, düşüncelerinde, gündeminde de vardı zaten. Bir kere sizi kaybetmek istemiyor. Yani bazı arkadaşlarımız, yani bu içinde bulunduğu durum nasıl şekillenecektir bilmiyorum ama Tılsım 8 diyorum, affedersiniz. Asa 8 bize hızlı haberlerden, hızlı iletişimlerden bahseder. Yine burada şeytan kartını görünce hani manipülatif bir davranışla sizi çekecek olabilir. Ya da burada öyle tutku, öyle arzu hissediyorum ki, çünkü Asa dörtlüsü, Asa 8'lisi, Değnek 8'lisiyle beraber geliyor. Hani tersel manada sizde çok fazla çekiliyor olabilir. Yani şehvani duyguları da çok kabarmış olabilir ve bu sebeple size mail edecek olabilir. Şuradan da almak istiyorum. Size karşı ne hissediyor? Dindirilemez bir susuzluğu var. Sizden başka kimsenin tatmin edemeyeceği bir susuzluk. Sizi her geçen zaman daha fazla arzuluyor ve tam şeytan karşının üzerine geldik. Ve burada yine bir ihanet kartı yine görüyorum. Onun sığ kalbi sonunda size ihanet edecek. Ruhunuz daha iyisini hak ediyor. Yani dediğim gibi içinde bulunduğu durum tam olarak bunu yansıtıyor. Bunun üzerine bir tane de başka bir desteden kart almak istiyorum. Ama almadan önce desteğinin altında göstermek istiyorum. Sizden ayrıldığında yokluğunuzun acısını hissetti. Sessizliğin sizi kandırmasına izin vermeyin. Burada şeytan kartıyla da bunu görüyoruz. Dediğim gibi inanılmaz çekiliyor size, inanılmaz arzu duyuyor, şehvet duyuyor. Ama yani bir şekilde sessiz kalırsam belki de şey diyor olabilir. O da beni kaybetme korkusuyla bana adım atacak, bana adım at. Yani dayanamaz. Çünkü ben aynı duyguları onun da yaşadığını biliyorum, onun da hissettiğini biliyorum. Çünkü aranızda dediğim gibi bir telepatik bağ var. Üçüncü ev vurgusuyla bunu görmüştük. Ve dediğim gibi eğer böyle kılıç beşlisi durumları yaşadıysanız, bir ihanet durumu olduysa, bir herkesin hayatında elbette duygusal bir ihanet değildir. Belki sizin onaylamayacağınız ve sizden gizli gizli yaptığı bir mesele olabilir. Bundan da bahsediyor olabilir ihanet kartı. Hangi karttan alacaktım? Şuraya bir tane daha alacaktım. Size karşı ne hissediyor? Bakın yani hisleri bir şekilde artmış olabilir. Siz de bunu hali hazırda hissediyor olabilirsiniz. Neyse elim şuna da gitti ya. Size karşı ne hissediyor dedik. Gururunuzun yola çıkmasına izin vermeyin. Dediğim gibi yani içinde bulunduğu durum o kadar zor ki bir önceki açılımda da, gerçi buraya da yansıdı sanki. Böyle yardım istemesi gereken bir durumda ama bunu ne size anlatabiliyor ne aktarabiliyor. Şurada da demişti ya, o beni hep seviyordu. Duygusal olarak bana çok iyi geliyordu. Keşke şimdi hani hayatımda olsa da beni bu durumdan kurtarsa. Dediğim gibi bazılarımız için burada hala biraz gurur çalışıyor, kibir çalışıyor olabilir ve ya da yaptıklarından o kadar yüzü yoktur ki bir türlü adım atamıyordur size. Ama dediğim gibi bu bağlantının ne kadar iyi geldiğinin, ona iyi hissettirdiğini fark eden bir insan var. Peki Rumi bu insan hakkında size bir şeyler söylesin. Ya da Rumi'ye geçmeden önce şuradan alalım. 3 kart istiyorum buradan size dair. Bir şeyler söylesin. Atan kartımız, aynı hisleri paylaşıyoruz. Sana sahip olmama izin ver, ki şeytan kartı ve doyumsuzluk kartını da burada çok görmüştük. Belki bir tane daha almak istiyorum. Beni sev. Seni özlüyorum ya sen. Yani özlediği çok belli zaten ya. Yaptığı haksızlıkların farkında olan bir insan var. Ama sanki birazcık daha bu insanın burnunu sürtmesine mi diyeyim, harekete geçmesi için belli bir şeyleri birazcık daha değerlendirmesi gerekiyor gibi hissediyorum. Rumi de son olarak size bu insana dair bir şeyler söylesin. Şeytan kartının üzerine şeytan kartı geliyoruz ya. Görüyoruz. Alt tarafta da bir kılıç ikilisi var. Yine bu bizi duygusal olarak ay kartına da götürür. Aziz'de kartına da götürür. Dediğim gibi yani bırakın nasıl bir haldeyse, nasıl bir şeyler yaşıyorsa bunları kendi hayatında deneyimlemeye devam etsin. Çünkü değnek padişahı ile birlikte, değnek kralı ile birlikte aslında gayet istese adım atacak, koşacak, uğraşacak bir insan olabilir. Zaten buna çekiliyor. İnanılmaz da güçlü bir yoğun yoğun duygularla bunları hissediyor. Ama dediğim gibi iki kart, ikisi de manipülasyondan da bahseder ve bu iki kombinde hatta üç kartla birlikte gözünüze sokacak bir sürü davranışta bulunabilir. Kafanızı karıştırıcı hamlelerde bulunabilir. Çünkü ağır manipülasyonlardan da bahseder bizde bu kartlar.
Yani o kadar zor şeyler deneyimleyip hayatında böyle de kartlar göstermezsin bize. Keşif, yani dediğim gibi bu kurban zihniyetinden çıkması için belki de alması gereken öğretiler daha vardır. Dediğim gibi bazı şeyleri fark etmiş, fark etme aşamasında belki dediğim gibi hala fark ediyor ve öğrenecek çok şey var. Dediğim gibi bunları öğrendiği bir süreç buraya tam olarak öyle bir süreç yansıyor. Böyle şeytanlar, manipülasyonlar, hiç bunlara gerek yok. Dediğim gibi belki bazılarımızın e, Mars'ın Aslan burcuna geçmesiyle bu durum şifalanacaktır. Gerçekten o zaman bir değnek kralı olup ne istediğini bilen, emin adımlarla, tutkularıyla, arzularıyla, belki sizi kaybetme korkusuyla eyleme, harekete geçecek olabilir ama henüz şu enerjilerdeyken çok doğru, çok sağlıklı hareketler değil. Yani bir şekilde eğer irtibat kurarsanız siz de iyicil bir şekilde yaklaşın. Çünkü zor süreçlerden geçiyor ya da daha doğrusu siz de bilebilirsiniz nasıl davranacağınızı. Buraya yansıyan durum biraz bu insanın aldığı tecrübeleri deneyimlemesi için birazcık daha burnunun sürtmesi gerekiyormuş gibi geldi bana. Şundan da bir tane alıyorum ve kapanışı yapıyoruz. Tetikte olmak. Bakın çok şey, zaten size dair minnet duyguları çok kabarmış bir durumda. Eğer hayatında bir aldatılma, aldanma gibi durumlar yaşıyorsa duygusal ilişki nezdinde sizin kıymetinizi iyice anladığı bir süreçten geçiyor. Ve dediğim gibi hali hazırda sizden bir şekilde iletişim kartının üzerine Merkür kartının, büyücü kartının üzerine tetikte olmak kartı geliyor. Bir şekilde e, sizin yolunuzu gözlemliyor olabilir. Belki her telefona koşmasa bile bazı telefonları acaba o mu yazdı, o yazardı gibi adımlar atıyor olabilir. Kararımı verdiğim şeyi başarabilirim. Karar verdiğim her şeyi yapabileceğimi biliyorum. Ne kadar çok şey. Yani dediğim gibi şu an birazcık daha inat enerjisi hakim olabilir hayatında ama dediğim gibi eğer böyle size zorluklar yaşattıysa ve hayat da onu bir şekilde sınavlardan geçiriyorsa bu disiplin hali hak getire diyorum. En iyisini elbette, en iyisinin, en doğrusunu ve olup biten her şeye en iyisini Allah bilir. Umarım sizin hakkınızda en hayırlı, en güzel olan şeyler olur. Açılımımız böyleydi. Bunu zaman zaman tekrarlamayı düşünüyorum. Yani gösterdiğiniz ilgiden dolayı da peşinden çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın efendim. Başka açılımlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.